Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için muhteşem bir bulgur köftesi yaptım. İçinde yumurta ve irmik olmadan muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz ve eminim yıldız tarifiniz olacaktır. Aynı zamanda ıspanakla da muhteşem bir sunum yaptım. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve deneyin. Eminim denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 5 su bardağı bulgur kullandım. Bunun 2,5 bardağı esmer bulgur olacak. Yani her ikisi de görmüş olduğunuz gibi ince köftelik bulgur. Bütün marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. İkisini karıştırmamdaki sebep lezzetini arttırmaktır. Eğer isterseniz tabii ki de esmer bulgur kullanmayabilirsiniz. Tercihi size bırakıyorum ama kullanırsanız aynen bu ölçüde çok lezzetli olacaktır köfte. 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber kullandım. Kimyon olmazsa olmazıdır. Mutlaka kullanmanızı önemli tavsiye ediyorum. 1 yemek kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Ve yanıma toplamda 4,5 bardak soğuk su aldım. Soğuk suyu yavaş yavaş ilave ederek bir taraftan da yoğurmaya devam edeceğim. Soğuk suyla yapmamızın sebebini hemen açıklamak istiyorum. Köfteyi soğuk suyla yoğurduğum için kesinlikle yedikten sonra herhangi bir şişkinlik olmayacaktır. Yani bizi rahatsız etmeyecek. Aynı zamanda bulgurun lezzetini de korumuş olacağız. Eğer kaynar suyla ıslatmış olsaydım bulgurun lezzeti tamamen gitmiş olacaktı. O yüzden lütfen aynen bu şekilde soğuk suyla yoğuralım. Suyu da birden vermeyelim. Azar azar verip yoğurma işlemine devam edelim. Bir taraftan soğuk su veriyorum. Diğer taraftan da yoğurmaya devam ediyorum. Biraz sonra sizlere gerekli olan kıvamı net bir şekilde göstereceğim. Köfteyi yaklaşık olarak 4-5 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra bir su bardağından bir parmak eksik un ilavesi yaptım ve üzerine bir miktar daha su ilavesi yaparak yine yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Ben 2 yemek kaşığı biber salçası kullandım. Ev yapımıydı. Yani suyu az bir biber salçası kullandım. Belki sizin evdeki biber salçası çok suludur veya fabrikasyon bir biber salçasıdır. Bu nedenle daha az su kullanabilirsiniz. Yani toplamda 4,5 su bardağı yerine 4 su bardağı da yeterli gelebilir. O yüzden lütfen kontrollü olalım. Köfteyi ortalama 7-8 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi hemen kıvamını kontrol ediyorum. Şöyle hemen bir miktar aldım, yuvarladım. Ve görmüş olduğunuz gibi kesinlikle henüz kıvama gelmedi. Yine su ilavesi yaparak yoğurma işlemine devam edeceğim. Toplamda 11 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi tekrardan bir kıvam testi yapıyorum. Elimi birazcık ıslattım ve yuvarladım. Parmağımın ucuyla da hafifçe bastırdım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir kıvam aldı. 2 dakika daha yoğuracağım. Ardından da işlemi sonlandıracağım. Evet, artık yoğurma işlemi sona ermiştir. Toplamda 12 dakika boyunca yoğurdum. Yuvarlama işlemi yaparken köfte kurumasın diye de üstünü bu şekilde örtüyorum.
Bu arada şu önemli püf noktayı da hemen belirtmek istiyorum. Aynen bu şekilde kıvama gelmesi yeterlidir. Bu kıvama geldiği anda köftenin yoğurma işlemi sona ermiş demektir. Eğer daha fazla yoğurursanız bu sefer de haşlama esnasında dağılır. Yani biraz sonra net bir şekilde göstereceğim. Bu kıvama gelmesi tamamen yeterli olacaktır. Daha fazla yoğurmanıza gerek yoktur. Dediğim gibi aksi halde haşlanırken dağılma ihtimali olabilir. İçinde yumurta yok, irmik yok. O yüzden lütfen bu kıvama geldiği anda bırakalım. Evet, hemen elimi birazcık ıslatarak yuvarlıyorum. Bu arada bu köftenin boyutu da küçük olmayacak. 2 tane misket büyüklüğünde olacak. Hemen görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla yuvarladım. Eğer bastırma esnasında serçe parmağınızı kullanırsanız daha iyi olur. Çok fazla derinden bastırmanıza gerek yok. İz bile bıraksanız yeterli olur. Bastırma esnasında kenarlarında çatlama olursa ellerinizle sıvayabilirsiniz kenarlarını. Bu şekilde yuvarladıktan sonra iyice sıkıştırıyorum köfteyi ellerimle yuvarlarken. Evet, görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla şeklini verdim. Tekrardan sıkıştırıp ardından da yuvarlıyorum. Parmağımı ıslatıyorum. Hafif bir iz verseniz bile yeterli olacaktır dediğim gibi. Böyle şekillerde verebilirsiniz. İsteğe bağlıdır ama diğer türlü daha hoş duruyor tabakta. O yüzden diğer şeklini daha çok seviyorum ama isteyenler böyle de yapabilir. Eğer bulgurları kaynar suyla ıslatmış olsaydım yuvarlama işlemi daha kolay olacaktı. Ancak soğuk suyla yoğurduğum için yuvarlama birazcık daha zor oluyor. Ama köfteler büyük olduğu için de bu işlem çok kolay bir şekilde sonuçlanacak. Yani 10 dakikanın içerisinde hepsini yuvarlayacaksınız. Gerçekten de sonuca değen muhteşem bir lezzet olacak. Özellikle bu köftenin tadını çok beğeneceksiniz ve her zaman yapacağınız bir ölçü olacaktır. Sizlere garantisini veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi köfteleri çok kısa bir süre içerisinde ve çok kolaylıkla tamamını yuvarladım. Kenarlarında hafif çatlamalar olabilir. Bu gayet normaldir. Sizlere biraz sonra haşlama yaparken püf noktasını vereceğim. O yüzden de hiçbir sorun olmayacaktır. Kesinlikle köfteler dağılmayacaktır. Köfteler artık hazır. Ben şimdi hemen ıspanakları hazırlıyorum. Burada toplamda 1 kilogram ıspanak var. Ispanakları 3-4 defa güzelce bol suda yıkadıktan sonra son 2 defa daha yıkayacağım ama başlarını bu şekilde artı işaretinde keseceğim. Çünkü ben başlarını da kullanacağım. Eğer sizin ıspanakların başları çok kalınsa doğrarken oraları daha ince kesebilirsiniz. Biraz sonra zaten doğrarken de göstereceğim. Bu şekilde artı işareti yapıyorum. Böylelikle ıspanakların başlarını da değerlendirmiş olacağım. Uçlarını kesiyorum, toprağa değen kısımlarını. Ardından da bu şekilde kolaylıkla artı işareti yapıyorum. Tabii ki de bu ıspanakları önden hazırlarsanız işlerinizi daha kolaylaştırmış olacaksınız. Evet, ıspanakları doğruyorum. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Çok da kalın doğramanıza gerek yok. Eğer sap kısımları, kök kısımları yani çok büyük kalın olmuş olsaydı oraları daha ince doğrayacaktım. Doğramış olduğum ıspanakları hemen bir tencereye aldım, çelik tencereye. Ocağın altını yaktım. Toplamda 10 dakika boyunca kavurmanız yeterli olacaktır. Zaten biraz sonra göstereceğim sizlere. O kıvama gelmesi yeterli olacaktır. Hiç su koymanıza gerek yok. Tuz da koymuyoruz. Kendi halinde kavrulacaktır. Ara sıra karıştırmanız yeterli olacaktır. Aradan 1-2 dakika geçti. Hemen bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ıspanaklar sönüyor. Eğer tencereye yetmemiş olsaydı birazcık ıspanaklar söndükten sonra hemen üstüne bir miktar daha ıspanak ilavesi yapardım. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde kavruluyor. Sadece 3-4 dakika veya 5 dakika kavurmanız yeterli olacaktır.
Ispanaklar kavrulurken ben de şimdi hemen köfteleri haşlamaya başlıyorum. Fokur fokur kaynayan suyun içerisine 1 yemek kaşığı tuz ilavesi yaptım ve köftelerin tamamını tencereye aldım. En önemli püf noktası, şu anda hemen suyu soğuttuğu için köfteler ocağın altını açtım en yüksek ateşte. Kaynadığı zaman birazcık hemen altını kısacağım. Ardından sadece 7 dakika boyunca veya 8 dakika boyunca kaynatmanız yeterli olacaktır. Köfteler haşlanırken ben de şimdi hemen ıspanakları bir süzgece aldım. Sadece 7 dakika boyunca kavurmam yeterli oldu. Ortalama 9-10 dakikanın içerisinde köfteler çok güzel bir şekilde haşlandı. Şimdi hemen bir süzgece alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle dağılmadı. Lütfen dikkatli olalım, kontrollü olalım. Çok fazla yüksek ateşte de fokur fokur kaynamayacak, çok da kısık ateşte olmayacak. Buna dikkat ederseniz kesinlikle köfteler dağılmayacaktır. Ispanaklarda bir miktar soğumuştu. Şimdi birazcık suyunu sıkmam gerekiyor. Çok fazla sıkarken elinize bastırmanıza gerek yok. Çok nazik hareketlerle suyunu sıkabilirsiniz. Ispanakların suyunu neden sıktığımı hemen açıklamak istiyorum. Biraz sonra köftelerle buluşacak ve bu buluşma esnasında ıspanakların suyu köfteleri ıslatmasın diye bir miktar suyunu sıktım. Bu şekilde açtıktan sonra isteğe bağlı bir miktar karabiber veya tuz ilavesi de yapabilirsiniz. Ve artık sunuma başlıyorum. Gerçekten de buraya kadar çok kolaydı ve çok keyif aldım bu işlemleri yaparken. Eminim sizler de zorlanmayacaksınız. Şimdi toplamda 4-5 sarımsağı bu şekilde küçük küçük doğradım. İsterseniz eğer imkanınız varsa taze sarımsak da kullanabilirsiniz. Üzerine 1,5 su bardağı 200 milim bardaklarla 1,5 su bardağı zeytinyağı ilavesi yaptım. Ve ardından da 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ettim. Biber salçasını ilave ettikten sonra isterseniz bu aşamayı güzelce karışması gerekiyor çünkü. Elinizde de karıştırabilirsiniz. Eğer zeytinyağı evinizde yoksa veya kullanmak istemiyorsanız bir miktar sıvı yağın yani 1 su bardağı sıvı yağ yeterli olur. İyice kızdırdıktan sonra sarımsakların üstüne ilave edebilirsiniz ama zeytinyağıyla daha da lezzetli oluyor. Hazırlamış olduğum sosu hemen bir tepsiye aldım ve köfteleri ilave ediyorum. Geriye kalan sosu da içine ilave ettikten sonra narin bir şekilde hepsinin karışmasını sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yağ birazcık fazla geldi ama 1 kilogram ıspanağı içine ilave edeceğimizi düşünürsek tam orantılı olacaktır. Evet, artık ıspanakları da içine ilave ettim ve ellerimle narin bir şekilde karıştırıyorum. Hiçbir yerde kızartma olmadan çok sağlıklı bir yemek hazırladık. Bol limon ile servis etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hem ıspanağa bol limon yakışıyor hem de bulgur köftesine bol limon yakışacaktır. Bol limonla servis etmenizi önemli tavsiye ediyorum. Ispanaksız da yapabilirsiniz bu bulgur köftelerine. Tabii ki de bu kadar yağa gerek yoktur. Bol yoğurt, bol köfte ve bol limonla servis edebilirsiniz ıspanaksız yaptığınızda. Gerçekten de çok lezzetli olacaktır o haliyle de. Ben her iki halini de çok seviyorum. Daha çok çeşitler yapıyorum bu köfteyle. İnşallah ilerleyen zamanlarda hepsini yayınlayacağım. Ve şimdi tadına baktım. Gerçekten de muhteşem olmuş. Hem çok doyurucu hem çok besleyici bir yemek hem de ekonomik bir yemek. Üstelik sağlıklı bir yemek. Hiçbir yerde kızartma yapmadık. Denediğiniz zaman zaten çok beğeneceksiniz. Ve özellikle diyet yapan izleyicilerime bu yemeği öneriyorum. Denediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Ben ıspanaklı yaptım. Siz envai çeşitini yapabilirsiniz. Dediğim gibi inşallah ilerleyen zamanlarda onları da yayınlayacağım.
Yanına ben normal şartlarda bol miktarda yoğurt koyardım ama uzmanlar ıspanak ve yoğurdu önermedikleri için ben tabağın kenarına koymadım ama normal şartlarda biz o şekilde tüketiyoruz. Bol limonla gerçekten de efsane oluyor. Denediğiniz zaman yıldız tarifiniz olacaktır. Sizlere lezzet garantisi her zaman olduğu gibi veriyorum. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.